Merhaba arkadaşlar, keyfiniz bol olsun. Kanalıma da hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz bu arada? Ben çok şükür çok iyiyim. Ve size bu Rex begonyayı, kral begonyayı göstermek istedim. Çünkü bunu bana arkadaşım verdi, komşum, canım komşum. Bir de bana burada yaprak güzeli verdi. Bu sene ben yaprak güzellerini de çok seviyorum zaten. Görüyorsunuz formatını. Bir de köklü verdi ikisini de. Çok güzel, sağlıklı durumdalar. Şunu da kökünü göstereceğim şimdi size. Şöyle bakın ne kadar köklü, kaç tane var bilmiyorum. Birazdan ayırıp dikeceğim zaten. Ayrı saksılara geçireceğim. Çünkü bayağı şöyle göstereyim. Bayağı büyük bir durumda bu. Geniş, sıkışmış zaten. Sararmış, kurumuş yaprakları temizleyip dikimini yapacağım. Ve komşuma da çok teşekkür ediyorum. Onun ellerine sağlık. Çok güzel büyütmüş. Nice sağlıklı çiçekler büyütmesini dilerim inşallah. Çok sağ ol komşum. Şuradan da size şeker begonyamı göstereceğim. Daha önceki videolarda yine görmüşsünüzdür. Gayet güzel bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Çiçekleniyoruz yine. Ben bu sene çiçeksiz hiç bırakmadı zaten. Çok güzel çiçeklendi. Sadece şurada tepede bir eksik var. Çünkü bunu güvercin gelmiş arkadaşlar. Güvercinler kekiyor, normalde yiyor ama bunu tam kökten halletmiş. Ben de o tepeye aldım. Suya koydum. Tabii şu milli çiçeği kokmuştu, kıyamadım, suya koydum. Saksı devrilmişti aslında rüzgardan. O yüzden ben de suya bıraktım. Şimdi köklenmiş halini de göstereyim size. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel köklendi. Bunu da hemen birazdan dikeceğim artık. Dikim vakti geldi zaten. Şu anda havalar da çok güzel, serin gidiyor. Tam böyle saksı değişimi ya da çoğaltım yapabileceğiniz zaman sizler de çiçeklerinizi çoğaltabilirsiniz. Begonyaların şimdi zaten çoğaltımından, yine sulamasından, konumundan, toprağından bahsedeceğim. Daha önceki videolarda vardı aslında ama bugün tekrar böyle değinmek istiyorum. Ama önce dikimi yapacağım. Dikimi yaptıktan sonra da bakım bilgisine geçeceğim. Videoyu izlemeye devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dikime de geçelim hemen. Neyimiz olacak dikim için? Toprağımız olacak hazır. Toprağı şöyle göstereceğim size. Bakın şöyle. İçinde kırmızı biraz yoğun bunun. Biraz perlit var, çok az. Torfu biraz fazla. Begonya dikeceğim için öyle ayarladım. Birazcık da koyun gübresi var bunda. Benim hazırda saksılar vardı zaten. Onlara şimdi toprağını hemen geçireceğiz. Topraklarını koyalım. Toprağı arkadaşlar yarıya kadar koyacağım. Diğerlerini de öyle yapacağım. Yarıya kadar toprak diktikten sonra üzerini tamamlayacağız. Bakım bilgisini de vereceğim arkadaşlar. Videonun devamında yine dinleyebilirsiniz. Begonyalar bakımı kolay bitkiler aslında ama konum olarak biraz tercihleri farklı oluyor onların. Menekşelerle aslında, Afrika menekşeleriyle aynı. Birazdan da anlattığımda anlayacaksınız nasıl bir konum istediğini. Ama şimdi hemen şu begonyalarımızı birkaç kök çıkacak. Bakalım, ayırmaya çalışalım. Bunlarda normalde yumrular olur arkadaşlar. Ama ayrılmak istemeyenler de olur. Böyle zorlar sizi. Kökleri çok incitmek de istemiyorum ayırırken. Bakalım kaç tane ayırabileceğiz. Biraz bu yayılıcı olarak büyür aslında. Yayılıcı olarak büyüdüğü için biraz ayırdık. Şuradan da ayıralım. Galiba ben bunu 2 saksı falan yapacağım. Çok kökleri çünkü incitmeden ayırmak istiyorum. Büyük ihtimal 2 saksı falan çıkartacağım bundan. Şöyle ayırdık şunu. Şu bir saksı olsun. Şuna bakalım. Burada ayıracağımız var aslında. Evet, 2 kök de burada. Evet, 2 tane de böyle birer saksıda böyle dikeceğiz o zaman arkadaşlar. Hemen dikelim. Dikerken zaten şu göstereceğim size. Şu yapraklarını alalım. Dikerken arkadaşlar şu görüyorsunuz filizli yerleri. Filizli yerleri hatta şuraya kadar dikeceğiz. Bakın buradan da damarlar geliyor zaten. Şöyle
hep girsin bir arada, hep birlikte yerleştirirken, ama şu an şunu toprağa az biraz daha koyacağım. Çünkü boy kısa, kök kısa, diğerleri gibi değil. Biraz daha koyduktan sonra şöyle yerleştireceğiz ve toprak eklemeye başlıyoruz. Toprakla uğraşmayı ben çok seviyorum. Çiçek seven arkadaşlar da zaten bu konuda hemfikirdir. Keyifle dikiyorlardır. Keyifle de büyütüyorlardır. Ya tabii sağlık sorunları falan oluyor. İster istemez yani çiçeği en iyi şekilde bakımını bilen kişi dahi yaşıyor bunu arkadaşlar. Bir sizde değil o sorun. Kurtaramıyoruz, kaybettiklerimiz olabiliyor. Hani ona da takdir ilahi mi diyelim, ne yaparsak yapalım gidecekse gidiyor yani. Onun önüne geçemezsiniz. Bir kere bir yanlışlık yaptığınızda, çiçeği huzursuz ettiğinizde tekrar o huzura kavuşması maalesef bazen zor oluyor. Evet, bunu diktik. Şöyle de göstereyim, çok da güzel oldu. Buna can suyu vereceğiz birazdan, şöyle dursun. Şunlar mesela bak daha büyük, daha uzun. O yüzden bunu da ne yapıyoruz? Şu kök şuraya kadar dikiyoruz arkadaşlar. Buraya kadar dikiyoruz. Buradan da tekrar zaten zillenecektir. Kök verecektir. Buna hiç toprak eklemeden direkt geçiriyorum. İyice o derinliği ayarlıyorsunuz. Yerleştirdikten sonra yine toprağını eklemeye devam. Komşum da çok sağ olsun, yani çok bereketli bir çiçekti zaten. Bana da gözü gönlü bol komşum gayet büyük bir şekilde verdi. Gördünüz zaten boyutunu, 3 tane çıkarttım. Gayet güzel de bakmış, geliştirmiş. Tabii onun konumlandırdığı noktaya konumlandıracağım ben de evde. Sıkıntı yaşamaması için özellikle de. O yönden de avantajlıyım. Komşum nereye konumlandırdıysa sordum zaten. Ben de onu o şekilde konumlandıracağım. Zaten aynı yere konumlandıracakmışız. Çok iyi oldu sormam. En azından farklı bir şey yapmam. Tabii yazın terasa çıkartıyorum. Onunkiler de öyle. O da terasta oturuyor. O da yazın terasa çıkartıyor yine benim gibi. Ben de yazın nasip olursa tekrar bunu da terasa çıkaracağım, ama şimdi içeriye alacağım tabii bunları. Bakım bilgisinde de konum olarak yine size söyleyeceğim. Siz de uyarsanız konum olarak bunlar için, çünkü en büyük özellik konum. Gerçi bütün çiçekler için öyle, ama bir de sulama. Sudan çok etkilenen bir tür çünkü. Şöyle göstereyim, bunu da diktik. Daha yaprakları var, kurumuşları. Onları sonra alacağım arkadaşlar. Kurumuşlarını da. Şunu da dikelim. Bu da şöyle 2 tane aslında, ama bir arada böyle dikmeyi düşünüyorum. Bir saksı olsun yani en azından. Bu da böyle köklü bir şekilde şuraya kadar, ama yine şunu da dikeceğim. Buralardan da köklenecektir. Toprağını yine eklemeye devam. Yarıya kadar toprak doldurmuştum, gördünüz. Şimdi ekliyoruz. Her çiçek her yerde maalesef bir de sağlıklı büyümüyor arkadaşlar. Yani iklim olarak değil sadece. Ben Antep'te burada iyi büyüttüğüm bir çiçeği bu semtte değil farklı bir semtte ya da güney, kuzey tarafına, doğu batı tarafına çiçeğin bakışı dahi önemli. Çok şey ifade ediyor. Çiçeklerinizi o yüzden konumlandırırken güneş ışığının yönünü çok iyi ayarlamalısınız. Hava akımını çok iyi ayarlamalısınız. Ya arkadaşınız da çok iyi büyüyen bir çiçek, sizde neden büyümüyor diye düşünenler vardı. Ben de olmuyor. Arkadaşım da çok güzel büyüyor ama ben de büyümüyor diyorsunuzdur. Ya da ben de öyle gelişmedi. Onda çok güzel gelişti. Toprağı önemli, konumu önemli, sulaması önemli. Yani her şeyi önemli. Onlara çok dikkat etmelisiniz. Eğer arkadaşınıza çok iyi büyüyorsa, sizde geride kalmışsa, öncelikle konumunu sorun arkadaşınıza. Nereye konumlandırıyor? Aynı yeri seçin. Aynı durumda bir yerde olsun. Sulamasını sorun. Ondan sonra toprağı ne yaptın, ne kullandın diye sorun.
ya da herhangi bir vitamin veriyor mu onu sorun. Çünkü birçok etken var arkadaşlar. Onda çok iyi büyüyen sizde yoksa iyi büyümeyebilir. Bunları bilmeniz lazım. Bunu da diktik arkadaşlar. Şimdi 3 tane kral begonyamız oldu. Şurada bir tane de yaprak güzelim var. Onu da dikmek istiyorum hemen zaten. Elim değmişken, bu işin içine girmişken, toprakla uğraşırken dikimimizi tamamlayalım. Hem de sizlerle de biraz böyle dikim yaptığım yerde konuşmuş oluyorum. Soru sormak isterseniz arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer tabii ki resmini görmem gereken bir durumsa, hastalığıyla ilgili resim gönderirseniz Instagram adresimden sevinirim. Instagram adresimin de arkadaşlar linki paylaşımlarımın açıklama kısmında mevcut. Oradan açıklama kısmından Instagram'a hem abone olup hem de oradan bana resimlerini gönderebilirsiniz. Evet, yaprak güzelimizi de diktik arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bu da tamam. Ve hemen size bakım bilgisine geçelim. Bakım bilgisine de geçmeden önce arkadaşlar bunlara şöyle bir can suyu gezdirelim sizinle birlikte. Sağlıklı da inşallah büyüsünler. İlk can sularını çok yoğun vermiyoruz arkadaşlar. Doyurucu şekilde değil de böyle bir kökleri nemlenecek şekilde, köklerine su gidecek şekilde hafif bir sulama yapıyoruz. Tabii 2-3 gün sonra tekrar kontrol edip tekrar sulamasına devam edeceğiz. Evet, bakım bilgisi olarak bunlar begonya çeşitleri çoktur. Çok türleri var aslında ama istekleri aynıdır aslında. Begonyalar arkadaşlar konum olarak direkt güneşten hoşlanmaz. Yakıcı olan güneşler. Ya sabah güneşi alacak, çok gelgeç olacak bir güneş ya da akşam bir gelgeç güneş alacak begonyalarımız ve perde arkası güneş alabilir. Ama çok sıcak ortamı da sevmez, bilginiz olsun. Yani oda sıcaklığı aşırı sıcak olduğunda yazın biraz rahatsız olur. O yüzden ben terasa çıkarttığımda şeker begonyamı da az önce gösterdim. Terastaydı. Daha sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü göreceksiniz. Yani içeride büyütseniz dahi çok yoğun bir sıcaklıkta büyütmeyin. Hafif bir perde arkası güneş alması da yeterli. Konumu böyle arkadaşlar. Gelelim sulamasına. Sulama da bunların zaten görüyorsunuz bu kısım dalları hep böyle sulu gibidir, böyle eklidir. Sukulent gibi düşünün. Begonyalarımız da o yüzden aşırı sudan hoşlanmaz. Kontrol ediyoruz. Toprağı kurumuşsa sulamasını gerçekleştiriyoruz. Tüm çiçekler için geçerli ama begonyalar bu konuda biraz hassaslar. O yüzden sularken çok dikkat ediyoruz. Çünkü hemen kök çürümesiyle karşılaşırsınız. Toprağı kurumuşsa kontrol ediyoruz. Gün meftunu yok. Güne göre sulamıyoruz. Hep söylüyorum arkadaşlar. Yazın da değişiyor. Çünkü bu kışın da değişiyor. Toprak kurumuşsa sulamasını gerçekleştireceğiz. Gelelim toprağına. Toprağı bunun kırmızı toprak da var, torf da var, perlit var biraz içinde. Biraz koyun gübresi var. Vitamini seven bir tür çünkü. O yüzden toprağını şöyle ayarlayacaksınız ama torfu biraz yoğunluklu olacak arkadaşlar. Biraz kırmızı toprak koyacaksınız 1/3. Biraz da perlit koyabilirsiniz varsa iyi olur geçirgenlik için. Bir de koyun gübresi biraz ekledim ben. Şöyle boyuttaki bir saksıya mesela 1 yemek kaşığı kadar yanmış koyun gübresi koymuş oldum. Bir de vitamin olarak da sıvı genel vitaminler kullanabilirsiniz. Bildiğiniz güzel, kaliteli, gerçekten gelişimini sağlayabilecek sıvı vitamini 2-3 ayda bir sulama suyuna koyup sulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Sulaması da bu şekilde. Toprağını da söyledik. Konumundan da bahsettik. Gelelim çoğaltımına. Çoğaltımı da arkadaşlar az önce göstermiştim. Yine göstereyim size. Şöyle bakın zillenmiş durumda zaten görüyorsunuz zillerini. Köklenmiş bir vaziyette. Yani daldan koparttığınızda, şekillediğinizde suda bekleterek köklendirip dikebilirsiniz. Direkt de dikebiliniyor ama ben daha garanti olsun diye suda köklendirmenizi öneririm. Çoğaltımı da bu şekilde. Bir de kökten ayırma var. Kökten de az önce zaten ayırdık gördünüz. Ayırarak dikebilirsiniz arkadaşlar. Begonyaların hastalıklarına da gelince bunlar da küllenme hastalığı çok olur. Bir de su yönünden çok sulandığında unlu bitle karşılaşırsınız.
Onun haricinde zaten yaprakta sararmalar, kurumalar o korumla ilgilidir. O hastalık değildir, geçici bir şeydir. Hastalıkları genelde küllenme ve unlu bittir. Ona da zaten ilaçlayarak kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, konumundan, sulamasından, toprağından, çoğaltımından bahsettik. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizinle birlikte de hem gösterdim, arkadaşıma da teşekkür ettim. Komşum verdi bunları bana. Hem de dikimini gösterdim, hem de biraz bakımından da size bahsetmiş oldum. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp lütfen abone olmayı da unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, bol çiçekli günler dilerim.